Selamlar. Hepimizin içinde potansiyel bir lider var. Ancak pek çoğumuz bunu ortaya çıkarmayı bilmiyoruz. Hatta bazen çocuklarımıza liderlik yapmakta bile zorlanıyoruz. Başına buyruk evlatlar disiplinsiz bir düzende başarısız oluyor. Bu yüzden kendimizin, ailemizin, çevremizin, işimizin yönlendireni, yöneteni olabilmek için liderlik vasfımızı geliştirmemiz lazım. Liderlik etkilemektir. Lider etkileyendir. Kim kimi ne kadar etkiliyorsa o onun o kadar lideridir. Lider bazen ailesinin, bazen mahallesinin, bazen öğrencilerinin, bazen bir toplumun lideridir. Liderliğin yani insanları yönlendirmenin, yönetmenin özelliği etki kuvvetinin özelliklerinden. Etkili lider ben liderim diye bas bas bağırmaz. Buna ihtiyaç duymaz. Ama sistemde değişim meydana getiren insandır. Etki kuvveti güçlüdür. Kendinizin ve etrafınızdakilerin lideri olabilmek için de en önemli etken sağgörü, vizyon sahibi olmak. Vizyon ileri görüşlülük. Aslında vizyon kelimesini kullanmak istemiyorum ama sağgörü dediğim zaman kimse anlamıyor, ilgilenmiyor. Ama vizyon dediğim zaman kulak kabartıyorlar. Bu yüzden vizyon demeye devam edeceğim. Vizyon sahipleri geleceğe ilişkin bir görü sahibi insanlardır. Öngörüleri olan, geleceklerini zihinlerinde oluşturmuş, bakış açısı geniş ve hedefleri olan insanlardır. Vizyon, şu anda sahip olduklarımızla yani elimizdeki yeterliliklerimize göre kurguladığımız bir resim. Hayalden daha çok ayakları yere basan bir şey vizyon. Hayalde hiç olmayacak şeyler de isteniyor. Vizyon sahibi olanlar ise gelecekle ilgili tutarlı, olası bir resme sahip oluyorlar. Vizyon temel yeterliliklerden hareket eder, aklı başında öngörüler vardır. Değerler bütünü içinde gelecekte ulaşılmak istenen yer bellidir. Mesela hayalci bir öğrenci matematiği çok kötü, ders çalışmayı, ödev yapmayı sevmiyor ama diyor ki genetik mühendisi olacağım. Bu bölümle ilgili hiçbir araştırması yok, gayreti yok ama hayali var. Diğer bir öğrenci okumayı, öğrenmeyi, araştırmayı çok seviyor. Eline geçen bütün kitapları okuyor. Yazar olmak istiyor. Bu ideali için bitireceği üniversiteye kadar kafasında belirlemiş. İlk kitabının yayınlanacağı tarihe kadar kafasında bir kurgu var. Sizce bu öğrencilerden hangisi vizyon sahibi? Bugünden geleceğe doğru baktığınızda kişisel, aile ve iş hayatınızda ileride kendinizi ne yaparken görmek istiyorsanız o sizin vizyonunuzdur. Bu vizyonu düşünürken bugünden oraya nasıl gideceğiniz konusunda kafanızda az çok bir fikir oluşması lazım. Yani sağgörülü insanların biraz ayakları yere basar, gerçeği kavramada iyidirler. Ve bu belirledikleri hedef için gayretleri, planları vardır. Sizin düşünceleriniz bir hayal mi yoksa bir vizyonun ifadesi mi? Gelecekle ilgili sorularınızın cevapları ne kadar belirliyse, gelecekle ilgili çizdiğiniz tablo ne kadar netse bunları yaşama ihtimaliniz o kadar yüksek olacaktır. Tabii Allah'ın izniyle. Tablodaki belirsizlikler ne kadar fazlaysa vizyonunuz hayal olarak kalacak. İstediğiniz tabloya ulaşmak için gayretiniz, emeğiniz ne kadar azsa yine vizyonunuz uzakta bir hayal olarak kalacak. Ne olacak? Ne 5 yıl sonra ne 10 yıl sonra istediklerinizin gerçekleşmesi size bağlı olmayacak. Hedeflenen tabloya ulaşmak için sizin geleceğiniz sizin dışınızda başka insanlara bağlı olursa kurban rolü devrededir. Başkalarının çizdiği bir hayatı kabul ediyorsunuz demektir. Oysa liderler önce kendi hayatlarının yönetimini ele alırlar. Kendi hayatlarının kahramanı olurlar. Evet, dünyada belirsizlikler var, krizler var, salgınlar var. Tabii ki hayat şartları bizim üstümüzde de olumlu, olumsuz etkiler yapacak. Engeller çıkacak ve bunlar herkes için geçerli. Ama inanın kazananlar kurban rolünden sıyrılmış vizyon sahibi kişiler olacak. Vizyon sahibi insanlar gelecekle ilgili görüntüye sahip olurlar. Ne istediklerini bilirler. Allah hangi yolu seçerseniz size o yolun kapılarını açar, size kolaylaştırır. Tarihte sağgörüye sahip en güzel örnek şahsiyetlerden biri Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz. Kerbela olayını hepiniz bilirsiniz. Yezid Hüseyin Efendimiz'den Medine'de biat istedi ama alamadı. Hüseyin radıyallahu anh Mekke'ye gitti. Orada da zalim Yezid halifeliğini kabul ettirmek istedi, yine başaramadı. Hüseyin radıyallahu anh Kufe'den çağrıldı. Yola çıkarken başına neler geleceğini biliyordu ama vazgeçmedi. Ona gitme dedi Mekke halkı. Çok tehlikeli, seni öldürürler, gitme dediler. Ama Hazreti Hüseyin şu cevabı verdi. Gitmem lazım. Eğer ben gitmezsem ümmet hak için yeniden ayağa kalkmayacak.
ve bari aileni bırak götürme dediler. Hazreti Hüseyin cevaben olmaz dedi. Hepimiz gitmeliyiz. Birileri şehit olacak, birileri hadiselere şahit olacak. Gerçekten de bugün Kerbela ile ilgili bildiğimiz her şey bize Hazreti Hüseyin'in kardeşi Zeynep radıyallahu anh'tan ve Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin radıyallahu anh'tan aktarılmıştır. Allah hepimize gerçek vizyon sahibi insanların peşinden gitmeyi, gerçek vizyon sahibi olmayı ve Furkan sahibi olmayı nasip etsin. Siz nasıl bir gelecek istediğinizi düşündüğünüz andan itibaren algıda seçicilik başlar. Düşündüğünüz geleceğe ulaşmak için gereken kaynaklar algıda seçicilik ile harekete geçer ve sizi düşündüğünüz istediğiniz geleceğe doğru yöneltir. Yıllar önce radyoda bir reklam işittim. Kişisel gelişim seminerleri başlıyor. O sıralar sürekli bu konuda bir araştırma içindeydim ve kulağıma gelen o bir anlık duyurunun sesi belki başkalarının dikkatini çekmedi ama ben o seminerlerin tümüne katıldım. Algıda seçicilik, gelecek ile ilgili net kararlara sahip olduğumuzda bize istediğimiz geleceğe ulaşma, kaynakları görme ve değerlendirme konusunda fırsatlar sunacaktır. Bir vizyonumuz yoksa fırsatlar ve kaynaklar biz onları fark etmeden geçip gidecektir. Vizyon sahibi kişi proaktif kişidir. Yani teşvik eder, yön verir, bazen kışkırtır. Sorumluluğu kendinde bilir. Ben varım diyen kişi vizyon taşır. Herkes ah keşke der, idealler barındırır ama bu ideallerin peşine düşen kişiler ancak lider olabilir. Kendinize sorun, hayatımdan memnun muyum? İdeal hayatım bu mu yoksa nasıl olmalı? Benim ideal hayatım nasıl olmalı? Değişim için hazır mıyım? Kim olmak istiyorum? Ne ile anılmak istiyorum? Ve bu yönde adımlar atıyor muyum? Benim işimle, ailemle, kişisel ve manevi gelişimimle ilgili hedeflerim neler? İlle dört başı mamur cevaplar olması gerekmiyor. Yeter ki sorulara içinizden geldiği gibi cevaplar verin. Kendinizle, hayatınızla iletişime geçin. Vizyon ancak böyle başlar. Eğer bütün imkanlar elinizde olsaydı neler yapmak isterdiniz? Ne güzel soru değil mi? İnsan gerçekten ne istediğinin, hedeflerinin farkına varıyor bu soruyla. Sonra bu yapmak istediğiniz hedefleriniz için nelere ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve sonra bu ihtiyaçları karşılamak için yola çıkın. Her şey adım adım düzenli ve kararlı. Bu sayede algılarınız açılacak ve inşallah belirlediğiniz yolda kapılar açılmaya başlayacak. Bakın hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Herkes ne için yaratıldıysa onun amelini işlemeye muvaffak kılınır. Size kolay gelen ve seveceğiniz işlerde algılarınız daha açık olur. Bu yüzden ne için yaratıldıysanız o size kolaylaştırılacak ve sevdirilecektir. Vizyonumu nasıl gerçekleştirebilirim? Bu hedefe giden yolda sürekliliği, adımlarımın devamlılığını nasıl sağlayabilirim? Vazgeçmemek için gayret ve plan gerekli sizin için. İlk 2-3 ay yeni hayatınıza alışmak için düzenli adımlar atarsanız, boş işleri bırakıp zamanınızı doğru kullanırsanız, devamında artık gayretleriniz az çaba gerektirir. Kolaylaşır sizin için ve alışkanlığa dönüşür. Alışkanlık kazanınca çalışmak, o yolda bir şeyler yapmak sizi yormaz artık. Hayat tarzınız olur. Bu konuda hem eğlenip hem zor gelen işleri nasıl yapabilirim adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ister kendi hayatınızın lideri olun, ister diğer insanların lideri olun, bu yol vizyon sahibi olmaktan geçiyor. Rabbinizin halifesi olarak zaten lider, yönetici olarak yaratıldınız. Fıtratınıza konan bu güzelliği ortaya çıkarmak elinizde. İsra suresi 84. ayette şöyle geçiyor. Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Fıtrat ve mizacına göre amel eder. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir. Kendimizi gerçekleştirirken Yaradan'ın yolunda haramlardan uzak, temiz bir yolda ilerleyebilmeyi Rabbim nasip etsin hepimize. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağ görünüz güçlü olsun. Selamlar. Allah'a emanet olun.